İslamiyet ortaya çıkışından itibaren çok kısa zamanda geniş coğrafyalara yayıldı. Temiz bir inanç ve adalet sistemi sunması ile çok farklı kültürleri olan toplumlarda bile hızla benimsendi. Bu coğrafyalardan birisi de Kuzey Afrika'dır. Hazreti Ömer zamanında Mısır'ın fethiyle başlayan ilerleme Emeviler zamanında Fas'a kadar uzandı. Böylece Afrika ve Avrupa kıtalarının en yakın olduğu bu bölge, yani İslam coğrafyasıyla İspanya artık komşu olmuştu. Aralarında sınır olarak sadece Cebeli Tarık Boğazı kadar mesafe vardı. İspanya'nın bulunduğu bu coğrafyanın özel bir ismi vardı. Etrafı denizlerle çevrili bu bölgeye İber Yarımadası deniliyordu. Coğrafi konumu ile kara ve deniz ticareti için oldukça önemliydi. Bu yüzden tarih boyunca birçok devletin de hedefi oldu. Ama son sahipleri İspanyollardı. Bahsettiğimiz bu zamanlarda İspanya bir nevi Roma İmparatorluğu'na bağlıydı. İspanya'nın başındaki hanedan ise kavimler göçüyle gelmiş olan Vizigotlardı. Vizigotların hükmettiği asırlarda Hristiyanlık Avrupa'da halk tarafından iyice kabul görmüştü. Ancak devletlerin ve kralların resmi olarak Hristiyanlığı kabul etmeleri biraz zaman aldı. İspanya'da ise özellikle Katoliklik inancı halk tarafından benimsenmişti ve zamanla halkın çoğunluğunun inancı haline geldi. Krallar bu durumu daha fazla görmezden gelemedi ve 589 yılında Katolik Hristiyanlığı İspanya'nın resmi dini olarak ilan etti. Böylece tüm Avrupa'da olduğu gibi İspanya'da da artık yeni bir dönüşüm rüzgarı başladı. Ancak bu rüzgar kısa zamanda ters dönmeye başladı. Çünkü toplumda birlik ve beraberlik anlayışı kuvvetli değildi. İdareciler ile halk arasında sık sık anlaşmazlıklar çıkardı. Ve bu durum taht kavgaları ile gittikçe ciddi bir hal almaya başlardı. Bu durum karşısında krallar güçlerini göstermek için sert kanunlar çıkarmaya başladı. Kanunların da fayda vermediği zamanlarda kanlı yöntemler kullanıldı. Bu huzursuzluk içerisinde nedense azınlık bir grup olan Yahudiler göze battı ve ayağa takılan bir taş gibi görüldü. Ortaya çıkan bu Yahudi sorunu hızla çözülmeliydi. Neticede 694 yılında çıkartılan bir fermanla Yahudiler köle sınıfı olarak ilan edildi. Böylece İspanya'daki sınıf piramidi son halini aldı. Bu piramitte en üstte zenginler ve papazlar, ortada zanaatkarlar, çiftçiler ve şehirliler, en altta ise köleler, fakirler ve Yahudiler bulunuyordu. İspanya'da toplum artık iyice gerilmişti. Diğer Avrupa krallıkları arasındaki rekabetin etkisi kısa zamanda İspanya'da da hissediliyordu. Bunlara ilaveten zaten toplum yapısı saadete ve adalete hasretti. Bu gidişata tepkiler de gecikmedi. Sosyal adaletsizlikler isyanı, isyanlar muhalif kral adaylarını, muhalifler taht kavgalarını ve taht kavgaları da iç savaşları tetikledi. Neticede İspanya'da Vizigot hanedanı döneminde 33 kralın 11'i ya taht kavgasına ya da suikaste kurban gitti. Sondan bir önceki kral Vitiza bu gidişatı engellemek için veraset sistemini getirdi ve kendisinden sonra yerine oğlunu peşinen tayin etti. Böylece taht mücadelesi için kan akmasına gerek kalmayacaktı. Ancak bu tedbir tam aksine bir etki yaptı. Zaten ufacık bir bahane arayan muhalifler için veraset sistemi bardağa taşıran son damla oldu ve artık İspanya'da iç savaş başlamıştı. Tarafların keskin olarak ayrışması pek zor olmadı. Bir yanda idareye yakın olanlar, diğer yanda ise muhalifler ve alt tabakada bulunanlar vardı. Muhaliflere sayıca destek daha fazlaydı. Tarım ve maden işçilerinin yanında köleler ve yakın dönemde bu gruba dahil olmuş Yahudiler vardı. Ancak kral ve taraftarlarının siyasi ve ticari güçlerinden dolayı diğer krallıklardan yardım alma ihtimali çok yüksekti. Muhalifler ise menfaatlerine göre her şeyi yapma ihtimali olan bu krallıklara güvenemezdi. Bunun yerine kitleler halinde Afrika'nın kuzeyine kadar ulaşmış evrensel bir hoşgörüye sahip Müslüman Arapları seçtiler. Ve muhalifler iç savaşın sona ermesi için Emevi devletine askeri davet mektubu gönderdi.
Bu davete olumlu cevap gelmesi üzerine tarihin gidişatını değiştirecek bir gelişme başlamış oldu. Böylece Avrupa kapıları Müslümanlara açıldı.